Gizemli Arşiv 13 izleyicileri. Bu bölümde modern tıp tarihinin en akıl almaz, en tartışmalı ve hala çözülemeyen dosyalarından birini açıyoruz. Üzerinden onlarca yıl geçti ama uzmanlar hala ne olduğunu tam olarak açıklayamıyor. Çünkü bu dosya, insan vücudunun gerçekten bir kimyasal silaha dönüşüp dönüşemeyeceği sorusunu gündeme getiriyor. Bugün sizlerle dünyanın konuştuğu Gloria Ramirez, toksik kadın vakasının derinliklerine iniyoruz. Işıkları kısın, koltuğunuza yaslanın. Çünkü birazdan duyacaklarınız, tıp biliminin bile sınırlarını zorlayan bir olayın gerçek kaydı. 1994, Kaliforniya, Riverside General Hospital. Sıradan bir akşam, sıradan bir acil servis nöbeti. Ta ki ambulans sirenleri duyulup, kapıdan içeri 31 yaşındaki Gloria Ramirez getirilene kadar. Gloria, ileri evre serviks kanseriyle mücadele eden 2 çocuk annesi bir kadındı. Serviks kanseri, kadınların vücudundaki özel bir bölgede başlayan ve erken dönemde kolay fark edilmeyen bir hastalıktır. İlerledikçe güçsüzlüğe, ağrılara ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. O gece aniden fenalaşmıştı. Nefesi daralıyor, kalbi düzensiz atıyordu. Doktorlar durumu kontrol altına almaya çalışırken bir anda herkesin yüzü değişti. Gloria'nın vücudundan keskin ve açıklanamayan bir kimyasal koku yükseliyordu. Bazıları amonyak kokusu aldığını söyledi, bazıları metalik bir koku. Kimse tam tarif edemiyordu ama kokunun doğal olmadığı kesindi. Hemşireler kan almak için hazırlık yaptığında ikinci şok yaşandı. Gloria'nın kanında küçük, altıgen şekilli kristaller yüzüyordu. Üstelik bu kristaller sanki kendi ışığını yansıtıyormuş gibi hafifçe parlıyor, tüpün içinde süzülürken adeta canlıymış gibi bir hareketle dönüp duruyordu. Tıpta böyle bir şeye daha önce hiç rastlanmamıştı. Bu görüntü hem merak uyandırıyor hem de içgüdüsel bir tedirginlik yaratıyordu. Sanki Gloria'nın kanı, insan kanı olmaktan çıkmış, bambaşka bir şeye dönüşmüştü. Ve dakikalar içinde felaket başladı. Hemşire Suzy Kane önce hafif bir baş dönmesi yaşadı. Ancak saniyeler içinde gözleri karardı ve herkesin gözü önünde yere yığıldı. O an odada bir şeylerin yanlış olduğu, görünmeyen bir gücün dolaştığı hissediliyordu. Onunla ilgilenmeye çalışan doktor, Julie Gorczynski bir anda derin bir nefes almaya çalıştı ama sanki akciğerlerine görünmez bir el çökmüş gibiydi. Nefesi kesildi, vücudu kasıldı ve o da yere düştü. Bir sonraki dakikalarda acil servis adeta görünmez bir dalga tarafından vurulmuş gibiydi. Gloria'nın birkaç metre yakınında bulunan çalışanlar birer birer çökmeye başladı. Kimisi yoğun bir metal tadı hissettiğini söyledi, kimisi havanın bir anda ağırlaştığını. Bazıları kusmaya başladı, bazıları kasları kilitlenmiş halde yerde titredi, bazıları ise nefes alamayıp panik içinde maskelere sarıldı. Kısacık birkaç dakika içinde tam 23 hastane çalışanı sanki aynı anda etkisiz hale getirilmiş gibi yere düştü. O an orada bulunan herkes görünmeyen bir gücün odayı doldurduğunu ve onlara doğru yayıldığını hissetti. Acil servis bir anda savaş alanına dönmüştü. Hastane yönetimi bölgeyi karantinaya aldı. Sağlık çalışanları oksijen maskeleriyle dışarı çıkarıldı. Gloria'yı hayatta tutmaya çalışan doktorlar tüm çabalarına rağmen başarılı olamadı ve Gloria Ramirez saat 20.50'de hayatını kaybetti. Ama gizem asıl bundan sonra başladı. Cesedi morga alındığında teknisyenler yine aynı garip kokuyu fark etti. Otopsi ekibi tam koruma ekipmanıyla çalışmak zorundaydı. Yine de sonuçlar herkesi şaşkına çevirdi. Gloria'nın vücudunda hiçbir toksik maddeye rastlanmadı. Ne kimyasal iz, ne zehir, ne patolojik bir anormallik, hiçbir şey yoktu. Peki o zaman 23 hastane çalışanı neden yere yığılmıştı? Kanındaki kristaller neydi? Ölümünden sonra bile neden keskin bir koku yayılıyordu? Gelin şimdi birlikte bu gizemi çözmeye çalışan teorilere bakalım. Üstelik bu kez en tartışmalı olandan en mantıklı olana doğru ilerleyeceğiz. Çünkü bazı vakalarda gerçeğe en yakın ihtimal en sonda saklanır. İz bırakmayan gölge her zaman en geç ortaya çıkar. Teori 1. Toplu histeri, mass hysteria. Bu teori, yaşananların tamamen psikolojik bir zincirleme reaksiyonu olduğunu ileri sürüyor.
Bazı psikiyatristlere göre sağlık çalışanları Gloria'daki garip belirtiler ve ortamdaki panik nedeniyle birbirlerini tetikleyerek fiziksel çöküş yaşamış olabilirler. Bu tür durumlarda, özellikle stresli ortamlarda kişiler farkında olmadan ortak bir korku dalgasına kapılabilir ve bedensel semptomlar göstermeye başlayabilir. Ancak bu teori olayın gidişatıyla karşılaştırıldığında çok zayıf kalıyor. Çünkü o gece yaşananlar sıradan bir panik atağı zincirinden çok daha fazlasıydı. Bayılan sağlık çalışanlarının çoğu yıllarca acil serviste çalışmış, travmatik vakalara alışkın profesyonellerdi. Birçok personel sadece o an değil, sonrasında günlerce felç benzeri kas kaybı, nefes darlığı ve nörolojik etkiler yaşadı. Toplu histeride böyle fiziksel olarak kalıcı etkiler görülmez. Ayrıca histeri genellikle geniş kalabalıklarda ve duyusal bir tetikleyiciyle ortaya çıkar. Burada ise tetikleyici tek bir hasta ve tek bir odaydı. Bu nedenle toplu histeri teorisi vakayı açıklamak için öne sürülen ihtimaller arasında en tartışmalı ve en zayıf olanı. Yine de bazı uzmanlar bilinmeyen bir korku dalgasının sağlık çalışanlarının zaten stresli olan ortamda fiziksel çöküşe yol açmış olabileceğini savunuyor. Yine de tüm veriler incelendiğinde bu teorinin olayın gerçek boyutunu açıklamakta son derece yetersiz kaldığı görülüyor. Teori 2, kimyasal sızıntı veya zehirli madde teması. Bu teoriye göre Gloria, farkında olmadan çevredeki bir endüstriyel tesisin, laboratuvarın ya da atık depolama alanının yakınından geçmiş olabilir. 90'lı yılların başında Riverside bölgesi, özellikle bazı fabrikaların çevreye gaz sızdırdığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Bazı işçiler gece vardiyalarında havada yakıcı ve tatlımsı kokular hissettiklerini söylemişti. Fakat bu şikayetlerin çoğu kayda bile geçmedi. Bu teoriye göre Gloria'nın vücudu bu kimyasallardan biriyle temas etmiş olabilir. Normal şartlarda zararsız olan bir madde, hastanenin kapalı, oksijenle zenginleştirilmiş ortamında daha güçlü veya tamamen farklı bir bileşiğe dönüşmüş olabilir. Özellikle acil servis gibi düşük hava devinimi olan alanlarda bu tarz reaksiyonlar daha yoğun bir etki yaratabilir. Bazı bilim insanları kimyasalın Gloria'nın giysilerine, saçlarına veya cildine yapışmış olabileceğini düşünüyor. Gloria acil servise getirildiğinde sıcaklık ve oksijen seviyesinin değişmesiyle bu madde buharlaşarak ortamda görünmez bir toksik bulut oluşturmuş olabilir. Bu da neden yalnızca Gloria'nın yakınında bulunan sağlık çalışanlarının etkilendiğini açıklayabilir. Olayın ardından çevredeki bazı tesisler incelendi, çalışanlarda konuşuldu, sızıntı ihtimali araştırıldı. Hatta FBI bile soruşturmaya dahil oldu. Ancak hiçbir somut kanıt bulunamadı. Ne resmi kayıtlarda bir sızıntı vardı, ne de bölge testlerinde anormal bir bulgu. Bu teori, mantıklı görünen pek çok noktaya sahip olsa da en büyük eksikliği işte burada ortaya çıkıyor. Eğer gerçekten böyle bir kimyasal sızıntı olsaydı, yalnızca Gloria değil, çevredeki birçok kişi etkilenirdi. Yine de tamamen imkansız değil, çünkü bazı kimyasallar yalnızca belirli yüzeylerle etkileşime girip aktif hale geçebilir. Sonuç olarak bu teori, mantıklı ama ispatlanamayan bir ihtimal olarak bilim dünyasında ortada duruyor. Teori 3, DMSO kimyasal reaksiyon teorisi. Bu teoriye göre Gloria, evde ağrılarını hafifletmek için güçlü, yağ benzeri bir madde olan DMSO'yu dışarıdan uyguluyordu. Bu madde genelde tehlikeli değildir ve bazı insanlar bunu basit bir ağrı kesici krem gibi kullanır. Ancak DMSO'nun bir özelliği vardır ki bu teorinin temel taşını oluşturur. Cilde sürüldüğünde saniyeler içinde doğrudan kana karışabilir ve vücudun kimyasal yapısıyla beklenmedik tepkimelere girebilir. İşte bazı bilim insanlarına göre Gloria'nın bedeninde o gece yaşanan şey tam olarak buydu. DMSO'nun hastane ortamındaki oksijen ve ısıyla birleşip kontrolden çıkmış bir kimyasal döngüye girmesi. Bazı bilim insanlarına göre şu zincir oluşmuş olabilir. Gloria'nın derisindeki yoğun DMSO, hastanede verilen yüksek doz oksijenle tepkimeye girdi. Bu tepkime sonucunda DMSO daha güçlü bir forma dönüşerek DMSO2 adlı kristalimsi bir yapıya evrildi. Doktorların aldığı kan örneklerinde görülen altıgen kristaller işte bu dönüşmüş formun kendisiydi.
Daha da ilginci, bu dönüşümün bir sonraki aşamada yüksek ısı ve oksijen altında dimetil sülfat adı verilen son derece zehirli bir gazı oluşturmuş olabileceği iddia ediliyor. Dimetil sülfat, bilinen en tehlikeli kimyasallardan biridir. Solunduğunda boğazı yakar, akciğerleri tahrip eder, kas sistemini çökertebilir, dakikalar içinde felç benzeri etkiler yaratabilir. O gece personelin yaşadığı belirtiler, nefes darlığı, kasılma, baş dönmesi, bayılma, dimetil sülfat maruziyetiyle neredeyse birebir örtüşüyor. Bu yüzden birçok uzman, 3 teori arasında en mantıklı açıklamanın DMSO zinciri olduğunu savunur. Fakat bu teori aynı zamanda en büyük paradoksu da barındırır. Bu reaksiyon, laboratuvar ortamında bile zor gerçekleşirken, insan vücudunda kendiliğinden oluşması neredeyse imkansız kabul edilir. Yani eğer gerçekten böyle bir dönüşüm yaşandıysa, bu modern tıp tarihinde tek bir kişide görülmüş benzersiz bir olay olurdu. Gloria Ramirez vakasının çözülmesini daha da zorlaştıran ayrıntılardan biri, morgdaki tuhaflıklar oldu. Otopsi sırasında teknisyenlerden biri baş dönmesi yaşadı. Bir diğeri, keskin kokunun cesede yaklaştıkça arttığını söyledi. Ama tüm testler negatifti. Yıllar sonra ortaya çıkan gizli bir raporda, olay gecesi otopsi odasında hava sıcaklığının anormal olduğu ve havada elektriksel bir titreşim hissedildiği bile iddia edildi. Bu durum, bazı araştırmacıları, kimyasal teorilerden elektromanyetik fenomenlere kadar çok geniş bir spektrumda düşünmeye itti. Hatta bazı parapsikoloji araştırmacıları bile olaya ilgi gösterdi. Bazıları, Gloria'nın ölüm anında vücudunda bir enerji boşalması yaşanmış olabileceğini söyledi. Elbette bilimsel bir temeli yok ama personelin yaşadığı belirtiler herkesin kafasını karıştırmaya devam etti. Gloria'nın ailesi ise bu olayın bir kimyasal deney kazası olduğuna inanıyor. Bazıları devletin bazı bulguları sakladığını, bazılarının ise bunun modern tıbbın henüz açıklayamadığı bir biyolojik fenomen olduğunu savunduğunu söylüyor. Ama gerçek şu ki, bu olayın nasıl gerçekleştirdiğini açıklayan kesin bir yanıt yok. Gloria Ramirez'in ölümü hala üniversitelerde ders olarak anlatılıyor. Tıp öğrencileri, toksikologlar, kimyagerler ve araştırmacılar hala bu vakayı tartışıyor. Tüm teorilere rağmen kimse bu soruları kesin olarak cevaplayabilmiş değil. Kanındaki kristaller nasıl oluştu? O gece hastanede havaya ne karışmıştı? Neden sadece yakınındaki kişiler etkilendi? Gloria gerçekten toksik bir reaksiyonun kurbanı mıydı? Yoksa hala bilmediğimiz çok daha büyük bir şey mi var? Gloria Ramirez vakası, modern bilimin bile karşısında çaresiz kaldığı gizemlerden biri. Bu dosya, insan vücudunun ne kadar karmaşık olduğunu, bilimin sınırlarının hala olduğunu ve bazı sırların belki de hiçbir zaman çözülemeyeceğini hatırlatıyor. Peki siz bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten kimyasal bir facia mıydı? Gizlenen bir deney mi? Yoksa tamamen açıklanamayan bir fenomen mi? Teorilerinizi yorumlarda mutlaka yazın. Bir sonraki gizemli vakada görüşmek üzere.